Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'un felsefe okuma rehberi başlıklı çalışmamızda aktif dinleme bölümüne geldik. Hatırlayacağınız üzere aktif okuma bölümünde bir kitabın, bir metnin nasıl anlaşılacağını hem yazar açısından hem okuyucu açısından hem de bize bunu anlatan açısından nasıl değerlendireceğimizi ele almış. Burada hem terminolojinin hem de usulün önemine değinmiştik. Bugün de dinleme tekniği üzerinde konuşacağız. Şimdi dinleme denildiği zaman bir anlatıcı açısından sorunlar var. Bir de dinleyen açısından sorunlar var. Öncelikle dinleyen açısından sorunlara baktığımız zaman şöyle bir süreçle karşı karşıyayız. Şimdi felsefe aslında ilgiyle takip edilmesi gereken, alana olan merakımızla geliştirilen bir süreç izlenmesi gereken bir disiplin. Fakat okullarda felsefe dersleri genelde işte 10 tane dersin arasında bir tane İslam felsefesi dersi diyelim. Öğrencinin ya da dinleyenin kimi zaman çok ilgili olmadığı, kimi zaman ön kabullerle geldiği, kimi zaman bu felsefenin anlaşılamaz bir biçimde sunulduğunu düşündüğü bir disiplin haline geliyor. Bu da doğal olarak dinleyicinin kendini konuya kapatması, anlatıcının da karşısındaki kişiye ulaşmasını oldukça zorlaştırıyor. İkinci olarak da felsefeye ilgisi olanların dinlediği bir ortama değinebiliriz. O da nasıl? Sempozyum ya da konferanslarda ya da panellerde işte o alana ilgisi olan insanların katıldığı ya da yüksek lisans ve doktora düzeyinde belli bir alanda uzmanlaşmak isteyen insanların katıldığı felsefe dersleri. Burada aslında işimiz daha kolay. Neden? Çünkü ilgisi var, takip etmeye çalışıyor ve siz o kişiye felsefeyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Onun için de aktif dinlemeden kastımızı bu iki çerçeve içerisinde kurmamız lazım. Şimdi derslerdeki dinlemeye değindiğimiz zaman gelen kişi karşısındaki kişinin felsefe anlatma örgüsünü anlamıyorsa belli bir noktadan sonra mesela 15 haftalık bir süreçte tümden dersten kopuyor ve bu tümden dersten kopma aradaki kavramsal temellendirmeleri, olaylar arasındaki ilişkileri, teorik çerçeveyi anlamaması nedeniyle artık anlaşılamaz bir alan, anlaşılamaz bir disiplin haline dönüştürüyor. Anlatıcı açısından da eğer anlatıcı meseleyi derece derece kademe kademe anlatmıyorsa, karşısındaki insanları kendi bilgi düzeyinde kabul edip o bilgi düzeyinden anlatıyorsa o zaman bu aslında anlaşılmayı istememek de anlamına geliyor. Neden? Çünkü Einstein'ın biliyorsunuz bir sözü var. Eğer bir kişi bir konuyu anlatamıyorsa, basit bir şekilde ifade edemiyorsa o kişi meseleyi anlamamıştır diyor. Buna ben de katılıyorum. Çünkü bir kişinin karşısındaki insanları anlayıp onların düzeylerine göre konuları anlatabilmesi aslında o anlama derecelerini kendisinin basamak basamak çıktığının da bir göstergesidir. Bunu sadece Einstein'da görmüyoruz. İbn Sina da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki felsefeyle uğraşan kişilere ulaşırken onlara bir meseleyi bütünüyle sunmak yerine parça parça bölüm bölüm vererek anlama düzeylerini bir sonraki aşamaya geçirecek şekilde ilerlememiz gerekiyor diyor. Şimdi felsefenin şöyle de bir şeyi var. Mesela anlatıcı hiçbir şekilde anlaşılmıyor ve şöyle diyor: ya öğrenciler ilgisiz, isteksiz, onun için de beni anlamıyorlar. Tabii ben çok üst düzey konuşuyorum. Bu üst düzey bilgileri, bu entelektüel birikimi karşımızdaki insanlar çözümleyemiyorlar. Onun için de ben kendimi bu konuda mazur görmüyorum. Onlar nitelikli bir dinleme yapmıyorlar. Çalışıp gelmiyorlar. Sıkıntı büyük diyor. Haklı olduğu yerler vardır mutlaka. Ama şöyle de düşünmesi lazım. Eğer biz 50 kişilik bir sınıfta hiç kimseye ulaşamıyorsak, 50 kişilik sınıfta karşımızdaki insanların ilgi alanlarını ve ona dair dikkatlerini buraya çekemiyorsak bizim de kendimize ve yöntemimize dair bir eleştiri geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü felsefe öğretimi lisans düzeyinde ise bunun belli bir formatta belli ulaşılması gereken sonuçları ve nitelikleri var ve bunu da sağlamanın yolunu kendimizin bulması gerekiyor. Şimdi burada temel bir çerçeve açısından söyleyecek olursak felsefedeki zorluk ne aslında? Felsefedeki zorluk teorik olması. Yani diğer derslerde birçok kez olgular üzerinden giderken felsefe teorik çerçeveden, kavramlardan ve o kavramlara dair kuramlardan oluştuğu için insanların somuttan soyuta geçme derecesi kimi zaman aynı düzeyde olmuyor. Mesela Platon'un geometri bilmeyen bizim okulumuza gelmesin şeklindeki sözünü de burada örnek verebiliriz. Zira matematik ve geometri bilen insanlar dış dünyadaki gerçekliğin kavramsallaştırılmasını ve bu kavramlardan hareketle yeni kavramların üretilmesini ve bir sistem ortaya koymasını başarabilirken sadece somut bir düzlemde düşünen insanların bu soyut verileri anlamlandırma noktasında sıkıntı yaşadığını da görebiliyoruz. Onun için felsefe olgusal alandaki gerçeklikleri soyut temel kuramlar açısından, ilkeler açısından değerlendirir. Şimdi biz İslam felsefesiyle ilgili toplumsal ve akademik açıdan okumaları ortaya koyarken işte birey, aile ve toplumun en sonda geldiğini ama filozoflara göre ilk başarılması gerekenin işte Farabi'de özellikle dil, düşünce, mantık,
Sonrasında fizik, matematik, metafizik, ondan sonra birey ve topluma, aileye gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama işte güncel hayata baktığımız zaman mesela sosyal yaşamla ilgili eleştirilerde ne deniyor? İşte aile yapımız çöktü, bireysel alan çöktü, toplumsal alan çöktü. Çökmesinin bir sebebi var. Niye? Çünkü arka planında sağlıklı bir teorik çerçeve, örüntü gerçekleştirmediğimiz zaman ve bunu sahaya yansıtacak olan işte öğretim yaptığımız 12 yıl lisede, 4 yıl ya da 5 yıl üniversitede eğitim ve öğretim sürecinden geçen insanların nasıl bu bilgilerle hiç alakasının olmadığını da görüyoruz. Neden? Çünkü biz bilgiyi verdiğimiz zaman bunun sorgulamasını isteriz aslında. Şöyle düşünelim. Mesela biz bu kadar eğitim süreçleri yapıyoruz ve bu eğitim süreçlerinde bir takım kavramlara ezberlettiriyoruz. Bu kavramlardan hareketle bir takım işte yapıları kazandırıyoruz ama 2 gün sonra bu kavramlarla, kuramlarla alakalı bir bilgi ve birikim ortadan kayboluyor. İşte felsefe buna düşmemek için ne yapar? Biz bir bilgiyi verirken onun sonuçlarını, ona nasıl ulaşıldığını ve ondan hareketle nereye gideceğini de göstermemiz gerekiyor. Bu da sorgulamayla gerçekleşen bir süreç olduğu için aktif dinleme yapan için aslında zorlu bir süreç. Sorgulamaya başladığınız zaman çok daha zevkli ve kolay bir süreç. Nasıl? Şimdi felsefeye girdiniz. İşte İslam felsefesi dersinde işte Farabi, İbn Sina'yı, onların varlık tasavvurunu, işte ontoloji ve kozmoloji anlayışlarını ve dini düşüncedeki tutumlara karşı görüşlerini öğrendiniz. İşte Gazali'yi öğrendiniz. İşte Fahrettin Razi'yi öğrendiniz. İşte İslam felsefesi gibi bir çerçeve ortaya koydunuz. Şimdi bu ortaya koyduğunuz çerçeve aslında diğer disiplinlerden aldığınız bilgilerle birleştiği zaman oradaki eylemleri sorguladığınız zaman ne oluyor? Sizin entelektüel açıdan sonuç çıkartabilen, olaylar arasındaki ilişkileri kurgulayabilen ve öğreniminizi de çok daha kolay kılabilen bir sürece dönüşüyor. Şimdi bugünün insanı açısından düşünecek olursak mesela bir bilgiyi elde etmek kolay mı zor mu? Şimdi girin arama motoruna bilgiyi buluyorsunuz ya da girin yapay zeka sistemlerine istediğiniz bilgiyi buluyorsunuz. Fakat istediğiniz bilgiyi bulmak için yapay zekada da arama motorunda da ne yapmanız gerekiyor? Doğru soruyu doğru şekilde sormanız gerekiyor. Soruyu sorduktan sonra gelen cevabı da olduğu gibi doğru kabul etmemeniz gerekiyor. Çünkü arka planında bu bilgiyi teyit edecek sorgulama metodu, bilgisel zemin ve akademik bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Ve bu ancak ve ancak felsefeyle olabilecek bir süreç. Şimdi günümüz eğitiminde özellikle sorgulamacı bir eğitim sürecini, sorgulamaya dayalı bir eğitim sürecini hor gören anlayışlar ve yapılar var. Bunlar neden korkuyorlar? Kendi ellerindeki sahip oldukları verilerin sorgulanacağını ve bu sorgulamanın neticesinde bu insanların buna inanmayacağını düşünüyorlar. Yani şimdi hocam bilgide inanç mı olur? Yani eğer bu bilimsel bir şeyse mecbur kabul etmek zorundalar. Tamam doğru ama işte insanlar şöyle bir zihinsel süreçte. Ben insanlara ahlakı, erdemleri, bilgiyi, bilimi sunarım. İnsanlar da bunları kabul eder ve bu şekilde ilerler. Böyle bir anlayış maalesef yok. Hele günümüzde böyle bir anlayışın yaşama imkanı da söz konusu değil. Ben diğer makalelerimde, çalışmalarımda hep onu söylüyorum. Korumacı anlayışla ne bilgisel, ne bilimsel, ne sanatsal, ne ilahiyata dayalı meselelerde sonuç elde etmemiz mümkün değil. Ne yapacağız? İşte biz aktif dinlemede yaptığımız üzere karşımızdaki insan bize anlatıyorsa ya da biz anlatıyorsak öncelikle kavramlarımızı ortaya koyacağız. Sonra bu kavramlarımıza dair teorik çerçeveyi şekillendireceğiz. Buna dair olgularla örneklemlerimize ele alacağız ve ondan sonra bizi dinleyen kişilere bir fikri dayatmak yerine o fikre nasıl ulaştığımızı, karşımızdakilerin de bizim elde ettiğimiz fikri nasıl aşabileceklerine dair bir çerçeve ya da bir yöntem ortaya koymamız lazım. İşte bu aktif dinleme. Yani dinleyici dinlediği kişinin nihai gerçekliğe sahip kişi değil de bir yöntem, bir usul, bir çerçeve çizen, akademik bir veriye ulaşmış insan olarak görmeli ve kendisi de onun da söyledikleri de dahil olmak üzere her şeyi sorgulayarak bir sonraki aşamaya erişmeli. Ve bu da bizi bilgiden bilime götüren bir sürece götürüyor. Çünkü bilgi ne? Dataları zihnimize, verileri zihnimize işlemek, bilimse bu veriler arası ilişkilerden hareketle sebep sonuç ilişkisini çözümleyip sonuçlara gitmek ve bu sonuçların da aynı sebeplerin aynı sonuçları doğuracağı çerçevesinden hareketle nesnel bir takım bilgilere erişmek. İşte bunu sağladığımız zaman aktif dinlemenin ne olduğunu anlıyoruz. Yani ben bir veriyi anlatırken bu verideki çelişkilerimi karşımdaki öğrencilerim ya da dinleyicilerim bana söyleyebiliyorsa o zaman ben aktif bir anlatıcıyım.
Aynı şekilde benim öğrencilerim ya da işte YouTube'da takip eden sizler ya da işte konferanslarda, panellerde bizi dinleyen arkadaşlar benim dediklerimi sorgulayıp, anlayıp, anlamlandırıp bunun üzerine bir bana dönüş yapıyorlarsa işte bu da aktif dinleme olarak karşımıza çıkıyor. Niye? Çünkü karşınızdaki insan sizin düşüncelerinizi anlamaya çalışıyor. Yanlış ya da doğru anlıyor ama size bunu sorarak gerçekliği daha da bir boyut ötesine taşıyor. Aynı zamanda hem kendi gelişimine hem de sizin akademik anlamdaki gelişiminize katkı sağlamış oluyor. Onun için aktif dinleme hem dinleyici açısından hem anlatıcı açısından çok önemli bir noktada duruyor arkadaşlar. Ben bugünkü müzakeremi de burada bitireceğim. Haftaya argümanlara dikkat edin başlıklı bölümden devam ediyoruz. Tabii bitirirken şöyle bir soru sorayım. Dinleyicilerimiz, yani sizler de şu anda bizi dinliyorsunuz. Aktif dinleme gerçekleştirebiliyor musunuz? Şimdi benim için şanslı olan nokta şu. Sizler YouTube'a gelen arkadaşlarımız aktif dinleyici olan arkadaşlar. Neden? Çünkü ilgisi var. Burada bir zorlama yok. Herhangi bir baskı yok. İsterlerse dinliyorlar, istemezlerse dinlemiyorlar. Onun için bu değerli bir ortam ve sizler de bundan dolayı aktif dinleyicisiniz. Ama burada yeterli, özellikle sosyal medyada yeterli dinlemeyi elde edebiliyor muyuz? Bir de şuna vurgu yapmak lazım. Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserinde müzakere ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde dinleme bölümünü ele almıştık. Normalde ailede eşler arasında ya da ailede ebeveynlerin çocuklarını dinlemesi noktasında da aktif bir dinleme gerekiyordu biliyorsunuz. Oradaki daha çok güncel sorunlarla ilgili bir aktif dinlemeydi. Buradaki ise teorik çerçeveyle ilgili bir aktif dinlemeydi. Onunla ilgili mesela hem yaşam içerisinde diğer insanlar dinlerken bir aktif dinleme yapıyor muyuz? Hem de ilgi duyduğumuz, uzmanlaşmak istediğimiz alanlarda biz bu aktif dinlemeyi yapabiliyor muyuz? Mesela felsefeyle ilgili ön yargılar ya da felsefeyle ilgili düşünce biçimleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yani felsefeye karşı insanımızın işte anlaşılamaz ya da zorlu bir disiplin olması ile ilgili görüşleri temel olarak nereden kaynaklanıyor? Burada sadece hocaların ya da anlatıcıların sorunu mu var? Yoksa dinleyicilerin ya da sosyal çevrenin de buna katkısı var mı? Bu konudaki görüşlerinizi de benimle paylaşırsanız ileriki müzakeremizde bunlara da değiniriz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.